Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bomba bir hesapla yine karşınızdayım. Kraken serisinde yeni bir kale, aslında eski de bir kale. Gücü görüyorsunuz 184 milyon. Bilin bakalım bu hangi kale arkadaşlar? Evet, Kanuni Kalesi ile karşınızdayım. Şöyle son artık neler olmuş, neler bitmiş hesabı inceleyeceğiz. Restorasyonlar gördüğünüz gibi hastane 5, savaş yerleri 5, savaş salonu 4. 5 için ne istiyor? 337 milyon kaynak istiyor arkadaşlar. Sur 1, 2'ye de basılmış ama gördüğünüz gibi 21 gün sonra. Muhafız Kulesi bir tanesi 1 restorasyonda. Yani inşaatlar da daha boş arkadaşlar. Kendisi tatilde olduğu için biraz ilgilenmemiş. Gördüğünüz gibi iki tane işçisi boş. Yoksa kaynak var mı bakalım. Kaynak da bitmiş olabilir ki evet kaynak bitmiş. Yeni alımlar gerekiyor. Hani şöyle bir bastığımızda belki buna yeter bu arada. Buna yetecek. Yani şunlara da yeter bu arada. Restore et dediğimizde bilginiz olsun. Ama dediğim gibi hani tatil kaynaklı birazcık salınmış vaziyette hesap. Yani böyle bir hesap sizin olsun ister miydiniz? Bunlara yeter bu arada arkadaşlar. Restore etmek bunları çok bir maliyeti yok gördüğünüz gibi. Bakın demircide 2 olmuş. Restore 2. Mor teçhizatlar basılmış. Kasaba 5 zaten. Yani son seviyede. Restorasyonda. Üniversite de 5. seviyede. Şöyle bir baktığımızda paralı askerlerin birinci kısmı zaten full. İkinci aşamayı merak ediyorum ben. İkinci aşama da fullenmiş arkadaşlar. Yani paralı asker eğit kısmında, gelişim kısmında hiçbir şey kalmamış. Full artı full arkadaşlar. Peki kaç tane paralı asker var hesapta? Hepsi açık. Bütün paralı askerler açık arkadaşlar hesapta. Araştırmaya bir bakalım. Mora gelmeden önce bunları bir bakayım ama full noksansız bir şekilde. Yani inanılmaz bir hesap ya. Her şey fullenmiş. Şurada mutlaka eksik vardır yani. Varsa burada vardır. Evet. Burada gördüğünüz gibi bazı noktalarda eksiklikler var ama sona kadar gelinmiş ya. Burada bile fullenmiş. Yani bu biliyorsunuz restorasyonla açılıyor. Şimdi ben size göstereceğim o kısmı da. Arkadaşlar bu bile bitmiş ya. Şöyle baktığımızda acayip bir hesap. Gerçekten acayip bir hesap. Full artı full. Kudret hasarı %10 alıyor. Sadece şundan strateji alıyor. Tüm nitelik alıyor. Kahraman seviyeleri zaten 140. Birazdan birlikleri inceleyeceğiz. Yani her şeyi fulllemiş ya. Her şey full arkadaşlar bu arada. Şaka gibi. Bu da bitmek üzere. 36 gün. Bakayım hız var mı hesapta? Yani istese bitirir. Yani şu an bu hesap full arkadaşlar. Full. Bildiğiniz full bir hesaba bakıyoruz. Nereden nereye? Eski videoyu açıp izleyin. Bir de şu anki videoya bakın. Gerçekten bu kadar kısa sürede yani oyunun şu ana kadar getirdiği her şeyi fulllemiş ya. Kanuni adının hakkını vermiş. Bir tek
Ekonomi kısmında bazı gelişmemişler var ki yani hani devede tüy bunlar gerçekten çok komik şeyler. Bu da kalsın bir zahmet yoksa araştırma hep boş kalır. Yani komik komik rakamlar zaten 9 gün, 11 gün. Bunlar da kalmazsa zaten valide, KVK'da basacak bir şeyi kalmaz adamın. Ya düşünsenize hesabınız var. KVK'da valide basacak bir şeyiniz kalmıyor. Araştırmadan yani paralı askerde bir şey yok zaten. Full. Basacak bir şey yok arkadaşlar. Ne kadar veriyor? 632 bin güç veriyor. %15 bonus veriyor. Şuradan bir tüm niteliklere bakalım. %180 buçuk almış hepsinden. Mızraktan sadece %75,8 alınmış. Her şey full olmasına rağmen neden böyle bir fark var? O da ilginç. Onun dışında bütün oranlar eşit görünüyor. Canlar, hasarlar. Süvarilerin savunması da bir tık düşük. Demek ki hani oyun buralarda biraz noksanlık yapıyor. Bakın okçuların savunması daha fazla, süvarilerin savunması daha düşük. %5 fark var. Aynı şekilde kılıçlar da düşük. Canlar aynı ama savunmalarda da bir fark yaratılmış. Bu savunma mıydı? Evet, mızrakların savunması da. En fazla okçuların savunması. Nedense oyun okçulara torpil geçmiş. Bakın her şeyi fullleyince bariz bir şekilde görünüyor. Kılıç, süvari ve mızrak savunması aynı. Hepsinin saldırı bonusu eşit ama savunmada okçulara torpil geçilmiş. Peki bunu bize gösteriyor mu acaba? Nerede bakalım okçular? Savunma bonusu %10 diyor aslında. %15 diyor. Yani burada baktığınızda bir fark yok gibi ama genel birliğe verilen bonusa baktığınızda okçuların savunmasına daha fazla veriyor garip bir şekilde. İlginç. Evet. Bir de tesislerimize bakalım. Askerler zaten hepsi alınmış. Oo, onlanmış. Abi bu ne? Şuraya bakar mısın? Bakın araştırmayı açmak için hani herkesin ilk yaptığı nedir? İşte şurayı üçleyeyim, hemen bunları üçleyeyim, yeni araştırmayı açayım. Abi adam fulllemiş. Güç salonu full. Kahraman kudreti 50. Strateji 50. Nitelik 30. Savunma zırh yani 50. İnşaat hızını vermiş buradan. Araştırmayı buradan da vermiş. Bu da yine dövme. Ve buraları onlamış. Bir tek antrenman kalmış burada. Eğitim kapasitesi o da. Bakın eğitim hızı full. Öldürme oranı full. Cephanelik full. Sığınak full. Savunma full. Kayıp oranı azaltma full. Korkunç bir hesap ya. Gerçekten korkunç. Burada da 34. seviyede. Yani sona gelmiş neredeyse. Aldığı bonuslara bakalım. Saldırı %7. Bu arada arkadaşlar bunların dışında nitelik bonus. Hani bunları ne kadar geliştirdiğinizle ilgili bir bonus bu. Ekstranın ekstrası yani. Saldırı %7, savunma %7, can 3,5, iyileştirme 14, kapasitede 6.000. Hastane kapasitesi ne kadar bakalım merak ettim. 506 bin. Gerçekten ciddi bir sayı. Benim 300 küsür bin. Burada 506 bin kapasite var. Çok sağlam bir hesap ya. Gerçekten çok sağlam bir hesap. Hadi herkese hediyeyi göndereyim ben. Ada taktikleri falan zaten full arkadaşlar. Yani onun dışında bakın parıldayandan alışveriş yapmamış. Pek kale almamış sanırım.
Arena'dan sarı kafa yine almamış. Burada yüzükleri odaklanmış belli ki. Burayı tüketmiş. 20'de 20 yani 40 bin puan kasmış. Ve hepsini yüzük için harcamış. İleride yüzükler önemli oluyor biliyorsunuz. Artık hani bu adamın geliştirecek bir karakteri kalmıyor. Ne yapacak? Yüzükleri geliştirecek. Erdem'den alışveriş yapmamış daha. Dediğim gibi tatilde olduğu için biraz salmış vaziyette hesabı. Yani ilgilenmiyor birazcık. Salmış dediğim o. Yoksa hesabın da zaten çok da ilgilenecek bir yanı kalmamış işin gerçeği. Bunu restore et desem buna da kaynak yetiyor mesela. Bak bakmamış yani yapmak istememiş. Bir tek buna da yeter. 337 milyon var mıydı? Yok buna yetmiyor. Demirciye falan yetiyor. İlgilenmemiş. İstese alabilir mi? Tabii ki hani paketlerini çeker yine kendine göre. Yatırımını yapar. Yani çok bomba bir hesap olmuş artık. Aşmış. VIP 18 zaten arkadaşlar. Arthur hesapta full. Arthur biliyorsunuz bu şekilde alınıyor. Jeton almanız lazım yine bu Arthur için. Ve bir Arthur'u 5 yıldız yapmak ortalama 3 milyon TL. 3 milyon TL arkadaşlar. Yanlış duymuyorsunuz. Şu adamı 5 yıldız yapmak 3 milyon TL ve bu adam sarı kafa kullanamıyorsunuz Arthur'da. Yani illaki buradan tutturmanız gerekiyor. Denk gelmeme olasılığı tabii ki gördüğünüz gibi çok fazla olasılık açısından. Hatta şöyle görün. O yüzden 3 milyon TL arkadaşlar. Yani bunu kazanmak zor. Arthur kafası gelmesi %0,16. Daha yüksek gelmesini zaten saymıyorum. Hani 0,01'e falan değinmeyeceğim. Çok istisna. Belli ki oranlara bakınca size her paso iki çevirmeden birinde 100 binlik kitap kitliyor. Ya da işte beceri puanı kitliyor. Ya da kaynak kitliyor. Kaynak bile hani daha böyle düşük oranı %10. Paso bunları kitliyor çevirmelerde size. Sarı kafa geldiğine sevinemiyorsunuz. Çünkü bu adamda sarı kafa geçmiyor. O yüzden bu adamı 5 yıldız yapmak biliyorsunuz 570 kafa mıydı? 5 yıldız. 580 kafaydı ya galiba. O yüzden çok zahmetli. 3 milyon TL. Geçebilir. Şansınız çok yaver giderse en iyi duyduğum şey az harcayan 2,7 milyon TL harcayan var Arthur'a. En iyi ihtimaliydi o da duyduğum. Yoksa 3,5 harcayan da var. Ben size ortalama söylüyorum 3 milyon. Arthur'u 5 yıldız yapmak. VIP 18'de zaten her gün sarı kafa ve parşömen veriyor size yani. Artık buraya geldiysen diyor sarı kafanın çok bir anlamı kalmıyor. VIP mağazadan zaten alıyorsun 20 kafa. Bomba bir hesap yani. Gerçekten bomba bir hesap. Burası boşalmış. Geçelim birliklere. Tabii ki daha önceki videolarda bahsetmiştim. Kiros dizilimi Kanuni biraz daha fantezi şekliyle kullanıyor, RAM koyuyor. Buradaki birlik bonusundan feragat ediyor ama çok memnun, çok güçlü olduğunu da söylüyor. Bu şekilde kullanmak istiyor. Birlikleri de inceleyeceğiz şimdi birlikte. Bu arada konuşlandırıldığı için şey yapamıyorum. Dışarıda toplamada şuradan şey yapalım. Normalde mesela bonuslu olsaydı ne olurdu? Onu göstereceğim. Bodika'yı çıkartayım. Bir seviye çünkü çok şey yapar. Bu şekilde tank olarak kullanılsaydı ve şuradan da yüzüksüz tabii bu. Buna yüzük ve teçhizat da koysaydık büyük ihtimalle şeyi şu anki kompu geçecektir RAM kompunu. 22 milyon bu. Teçhizat full arkadaşlar. 4 yıldız.
Yaban domuzu yüzüğü takılmış 27 seviye. Kiros çok güçlü zaten biliyorsunuz. Kehanetteki çocukla zorlu misilleme dışında ben açana şimdiye kadar şahit olmadım. Farklı bir deneme yapan görmedim. Ve zaten benim de en ideal kullanım şeklim bu. Ben de bu şekilde Kiros'u kullanıyorum. Teçhizatlara baktığımızda kudret taşı konmuş. 41 kudret veriyor. 41,5 hatta. Pasif beceri hasarı %19. Can %6 diyebiliriz. Kapasite 2300. Güzel bir dizilim. Ha şunu da yapabilirsin. Burada mesela birlik yerine can taşı koyarsın. Onun dışında yine burada birlik yerine can taşı koyarsın. 3 taşlı bir komp olur. Ama o kapasitesini de arttırmak istemiş. Kötü değil. Gayet güzel. Güçlü bir komp. Ve pasif taşları da bakın. Gelişmiş taşlar. Hatta şöyle önce taşlara da bakalım. Ondan sonra birliklere bakalım. Size taşları da göstereyim. Hesapta hangi taşlar var? Arkadaşlar mitolojik kırmızı taş 55 tane. Mitolojik bir daha gelişmişi 109 tane. Mitolojik 2 daha da gelişmişleri 31 tane. Bakın kudret 15,75. 3'te 4 tane. Sıra tabanlı hala da gidiyor zaten. Bakın 4 diye var. Savunma, birim saldırısı. Yani güzel taşlar. Böyle kalkıp da toplama falan çıkmadı. Bir an toplama çıkabilir mi dedim. Bir tek kuşatma var ama kuşatmayı da bu arada kuşatmalarda kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki hani öncelikli bir taş değil. Şunlardan bir tanesi olması ya da işte kudret taşı olması daha tercih edilirdi. Ama burada bahsettiğimiz üçüncü seviye mitolojik yani artık ucun ucu olduğu için çok bir yorum yapamayacağım. Zaten taşları iyi. Yani benim mitolojim bu kadar. Adamın mitolojik biri bu kadar. Üstüne de kat çıkmış. Helal olsun. Yani çok korkunç bir yatırım yapılmış hesaba yani. Sadece Arthur zaten 3 milyon desen, ortalamada kaplı desen, şunları 5 yapmak, valileri kazanmak, taşlar, teçhizatlar, yani bilmiyorum ya. Bu hesaba ne kadar yatırılmıştır hiçbir fikrim yok. Bir yudum su içeyim. Sizi bir tık bekleteceğim. Hemen bir su içeyim. Arkadaşlar, su almaya gidip alacağım. Çok susadım. Daha başındayız konuşmanın. Geliyorum hemen. Canlı yayın gibi yaptım biraz ama kusura bakmayın. Evet, geldim. Nerede kalmıştık? RAM baktığımızda 30 seviye kutsal bilgi yüzüğü kullanılmış. Güzel bir yüzük zaten. Her şey veriyor.
Teçhizatlar üçüncü seviye. Yani üçüncü seviye dediğim 3 yıldız 80 seviye. 80'in altında zaten olmaz. Kraken videosu bu. Zırh, yenileme, kapasite zırh, yenileme. Bu da aynı şekilde 4 tane taş kullanılmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu hesap en az 6 milyon lira yatırılmıştır. Çok net. Yani şu taşlar, teçhizatlar, yüzükler, kahramanlar, her şeyin yeteneği full. Bunları zaten fulllemek 5 yıldız yapmak. Şu vali komutanı, bu çark komutanı, bu çark komutanı. Bunda yonca yüzüğü kullanılmış. 30 seviye zaten full. Teçhizatlar 3 yıldızın biraz üzerinde. Şu hatta 4 yıldız direkt. Yine 4 çeşit taş kullanılmış. Can, kapasite, nitelik, yenileme etkisi. Yani şu adam zaten tek başına 3 milyon, 3,5 milyon ediyor. Rahat 6 milyon harcanmış bu hesaba. Yüzük 35 seviye. Teçhizatlar full. Aktif beceri 20, %21. Kapasite. Can, kudret. Kudret 63. Yani gelişmiş kudret taşlarını burada kullanmış. Gördüğünüz gibi 15,75 veriyor. Geyik yüzüğü 33 seviye. Teçhizatlar 3 yıldızın üzerinde. Taşlar, kapasite, nitelik, aktif beceri, yenileme, can, Lagerta. Ya şu da mesela 5 demiş. Bu da biliyorsunuz çark komutanı. Bütün çark komutanlarını almış zaten 5 demiş. Bayağı yatırım yapılması gerekiyor bunlara. Kudret, zırh, can, aktif beceri, kapasite. RAM kompu. Bu da vali komutanı arkadaşlar. Bu da beşlenmiş. Bu da çark komutanı beşlenmiş. Bu eskiden böyle haftalık şeylerle falan alıyordunuz. Şimdi de yine valilerde falan dağıtılabiliyor. 30 seviye masmavi ay yüzüğü. Teçhizatlar yine 3 yıldızın üzerinde şu 4. Diğerlerinde çentikler atılmış. Yani çentik neden önemli arkadaşlar? Çünkü şu çentiği atmak için şuradan göstereyim. Bunda yok. Bakın 10 tane aynısından istiyor. O yüzden bir çentik çok önemli. Bu ne demek çentik atılması? 10 tane teçhizat basmış bu adam buna. O yüzden o çentikler önemli. Kapasite, strateji, aktif beceri, can. Yine bakın. 3 seviyenin üstünde hatta şu 4 olacak neredeyse. Strateji taşları da gelişmiş. Yenileme, aktif, kapasite, can, strateji. Aslan yüzüğü 30 seviye. Porsuk yüzüğü 20 seviye. Teçhizatlar yine 3'ün üzerinde bir tek şu kalmış. Bunda da zaten neredeyse basacak ki istese basabilir. Elinde 4 tane var. 2 tane yeterli. Geliştirebilir yani. Kapasite zırh, yenileme, can taşları kullanılmış. Yetenekler zaten full. Ona değinmiyorum bile. 21 milyon 800 bunun gücü var. 23 milyon bunun gücü var. 22,6 bunun gücü var. 22 bunun gücü var. Lubu kompuna geçiyoruz. Ama konuşlandırdığı için doğru mu bilmiyorum. Çünkü asker sayısından çok emin olamadım. Ona bakacağım birazdan. Hani atıyorum toplamaya 10K asker gönderdiyse gücü daha düşük çıkıyor. Doğru bir sonuç olmuyor.
İkincil vuruş, normal saldırı, kudret, saldırı, can. Karışık taşlar kullanmış Lubu'da. Sırf saldırı kullanınca çok kırılgan oluyor bu arada. Boss'a gönderdiğimde ben yaşıyorum. Ama yine de sırf saldırı olaraktan kullanıyorum. Burada can o yüzden mantıklı olabilir. Teçhizatlar yine 3'ün üzerinde. Şu 4 zaten fullenmiş. Bir tek bu 3'te kalmış. Bunda 5 tane var elinde. Yetenekler zaten full. Şaşalı 25 seviye. İstenildiğinde 26 basılabiliyor. 94 tane şey var şu anda. Papatya 30 seviye full zaten. Herald koymuş yanına. Öylesine koymuş belli ki ama Herald'ı da kullanıyor olabilir. İlginç kompları tercih ediyor çünkü. Hani komutansızlıktan değil. Şimdi ben bu adamın hesabını açsam Rani yok mu? Rani mutlaka var. Ama bu şekilde yapabiliyor. Ne kullanmış? Karanlık darbesi kullanmış. Çok da güzel bir özellik aslında şöyle baktığında karanlık darbesi. Adil yargı zaten biliyorsunuz. Bu Triple One'da falan var. İmzası neydi bunun? Bakın bakın bombaya gel. Abi işte hiç dikkat etmiyoruz bazı şeylere. Bak şu an bu adam Herald görüyor musun yaptığını? 6 saniyeliğine %20 arttırıyor. Bak ya. Aktif beceri ve ikincil vuruş ne beyler bayanlar? Lubu. Adam ikincil vuruş. İkincil vuruş. Yani direkt Lubu'yu bufflıyor Herald. Güzel güzel taktik yani ben şu an beğendim. Bilinçli olaraktan koymuş. Dediğim gibi böyle değişik deneyimleri, testleri var ki Kanuni gerçekten güçlü. Kendinden kudret olaraktan, güç olaraktan güçlü kaleleri, kişileri kesiyor. Kudret taşı, zırh taşı, aktif beceri, kapasite, can. Arkada Atilla, sakin su, 25 seviye. Yetenekler belli. Teçhizatlar hepsi 3'ün üzerinde. Herald'da neydi? Söyledim mi onu? Dikkatim dağıldı Herald'ı görünce. Hepsi 3'ün üzerinde. Sadece sarı taşlar var bunda. Ha, bu arada sarı taş olması yani kırmızı taş olmadığından değil de sanki biraz dışına çıkmak istemediği için kullanmamış. Gördüğünüz gibi hani işine yarayacak taşları takmış. Atıyorum gidip de kırmızı elinde varken kullanmamış. Burada önemli olan düzgün doğru taşı seçmek. Aktif beceri hasarını seçmiş o da. Neden arkadaşlar aktif beceri? Bakın karanlık darbesi aktif beceri ve hasar veriyor mu? Çılgın gibi hasar veriyor. Bakın aktif beceri hasar veriyor mu? Veriyor. Aktif hasar veriyor mu? Veriyor. Gayet temiz. Ya şu an ufkumu genişletti. Ulan Timur'la falan uğraşmayıp şey mi Herald'a mı yoğunlaşsam diye düşünmedim değil şu an. Eminim bu videoyu izleyenler de şok olup düşünecektir. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Zırh, can, kapasite, normal saldırı. Abi bizim hatamız şurada bak şu an bir yandan hala kafamda deli sorular. Bedava diye komutanları çok incelemiyoruz. Bu toplama bu arada arkadaşlar. 380 bonuslu bir toplama kompu yapmış. Toplamayı zaten daha önce gösterdik. Videosu var. Hatta buradan Cihat'a selamlar. Kendisi çekmişti videoyu. Yeteneklerini de geliştirmiş. Çok sağlam da bir toplama kompu var. Zaten %30 basmış. Teçhizatları, taşlarını da eklemiş. Yeteneklerini de vermiş. Gördüğünüz gibi bakın buraya da 30 seviye ayçiçeği yüzüğü basmış. Yani
Toplama kompunda bayağı sağlammış. Toplama bile 17,5 milyon güçte. Şimdi tabii biz genel olarak kahramanlara şuradan bakacağız. Bu adamda kahraman yok mu? Tabii ki var. O kadar çok kahraman var ki. 71 kahraman var zaten şu an oyunda. Dördüncü sezondayız. 70'ine de sahip. Olmayan kahramana bakalım öncelikle. Timur mu? Yok, Selahattin. Selahattin çıktı. Evet, şöyle bakalım. Kiros'umuz var. Ram var. Mansa Musa'mız var. Arthur'umuz var. Tribhuvana'mız var. Lagertha'mız var. Ramses'imiz var. Charlemagne'miz var. Theodora'mız var. Lan bu Theodora Charlemagne'den niye daha güçlü güç olarak? İlginç. Yüzük de daha fazla aslında şuna baktığında ama yani 5 yıldız seviyeler aynı. Lubumuz var. Demek ki kahraman olarak Theodora zaten daha iyi. Belki buradan da sinyal mi veriyor? Ne yapıyor oyun? Herald'ımız var. Atilla'mız var. Darius zaten var. Bakın Darius'un gücünü de görüyorsunuz. Teçhizatlarda da fark yoktu diye şey yaptım, merak ettim. YSS var. Daio-chan var. Ahsoka var. Yüzükleri ayrı ayrı yüzük yerinden bakacağım ben. Göstereceğim. Bakın Rani de var zaten. Bahsettiğim size. Timur da var. Ama bildiğiniz Herald kullanıyor. İlginç bir şekilde. Belisarius var. Belisarius da alınmış. 30 seviyede bir yüzük takılı, yüzüklere ayrı bakarız. Justinian var 5 yıldız. Rani var 5 yıldız. Elizabeth var yine vali komutanı 5 yıldız. Ya abi 6 da değil, bu hesap herhalde 7,5-8 milyon yatırılmıştır ya. Çok rahat yatırılmıştır. Bunların hepsi çünkü para ya, gerçekten yani. Hani hepsini yapmak çok zor. Hepsi yani, şöyle düşünün. Kiros'la Timur aynı çarkta. İkisinden birini tercih etmemiş. İkisini de almış. Daha vali bitmedi yani. Vali, dördüncü sezon valisi devam ediyor. Bitirmiş adam, almış. Belisarius'u var. Lagertha'sı var. Yani affetmemiş. Hiçbir çarkı da geçmemiş. Valileri de geçmemiş. Her şeyi almış. Ne var ne yok toplamış işte. Bir tek Selahattin yok hesapta. Onun dışında her şey full. Artı full. Hani şöyle yarım vereceği bir kahraman var mı? Aşağılara doğru bakalım. Yani hiç tamamlamadığı da vardır diye düşünüyorum. El insaf ya. Barbaros var, Hannibal var. Al bu hesabı, hangisini kullanmak istiyorsan kullan. Konstantin var, VIP'den alınıyor zaten ki bu tek başına kaç bin lira para ediyor. Geçen videomda canlı yayında sizlerle şeyi hesaplamıştık. Miyamoto'yu hesaplamıştık. 30K doruk ediyordu galiba. Almak için 30K doruk lazımdı. Konstantin ondan daha pahalıdır. Daha üst seviye VIP zaten. Yani alabilmen için önce senin VIP seviyenin 13, 12 olması lazım. 12'de başlıyor. 12 olamazsan zaten Konstantin'e sahip olamıyorsun. Hani sadece parayla da değil. VIP'nin de yüksek olması gerekiyor. Timur var. Octavian var. Caesar var. Kral Derek var. Vay be. Sonunda bir 4 yıldız görebildik. O da Derek. Hiç ummayacağınız kahraman. Biraz barbar falan açalım da bu beşleyelim burayı. Kleopatra var. Gerçi deriyi şeyden de alıyorsun ya. Parıldayan mağazadan da gelen bu değil miydi? Darius mu Derek miydi hatırlamıyorum. Bakarız şimdi. Mulan var. Mulan'ı zaten beşlemek biliyorsunuz yine parayla. Parayla alıyorsunuz komutanı. Bellevue var. Josephine var. Miyamoto var. Fatih Sultan Mehmet var. Guan Yu var. Vay, Sultan Süleyman da 5 değil. Bir tane çenti eksik arkadaşlar. Nazarlık. Sende yok var. Bu da tam 5 değil. Şükür ya, normal şeyler görebiliyoruz. Normal dediğimizde yani 4 yıldızın
Gelmiş gelecek. Büşra var. Hammurabi var. Jose Jean d'Arc var. Toyota. Bunlara değinmiyorum zaten. Taverna'dan aldıklarınız. Yıldızı böyle full olan var mı? Santuzu bırakılmış. Elsit bırakılmış. Yani buna başlanmak bile hata. Olmasa da olurdu. Şurada 69 görseydik de olurdu yani Elsit yerine. Ama şu açıdan iyi arkadaşlar. Bu ne demek? Hani atıyorum ileride Elsitli kompta deneyebilir. Santuzul'da deneyebilir. Elinde var. Sarı kafası zaten var. Basar. Kullanır. Bodikası var. Full. Richard'ı var. Full. Leonidas var. Beşlenmemiş bu da. Yodit var. Philip var. Tomris var. O kadar arkadaşlar. Yeter zaten. Yoruldum yani. Çok fazla var. Madalyaya bir bakalım. 64 kafası var. 228 parşömeni var. Unutulmuş, unutuluş parşömeni de mevcut. Destansı beceri 1295. Yani isterse yetenekleri gayet rahat geliştirir. Şöyle madalyaları da göstereyim. Yüzüklere bakalım. Şaşalı 25. Parıltı 35. Kavurucu alev 26. Yüce dağ 25. Sakin su 25. Kutsal bilgi 30. Masmavi ay 30. Doğu cennetlerin efendisi 20. Şu kadar da malzeme var zaten geliştirebileceği. Morlara baktığımızda geyik 33, gece kurdu 23, yaban domuzu 27, karga 30, porsuk 20, aslan 30, yılan 14, şahin 30. Mavilere baktığımızda hepsini almış. Ayçiçeği 30, menekşe 30, papatya 30, yonca 30, zambak 30, gül 30, lale 30 ve yeni bir yüzük olsa mavi onu da çok rahat 30 basabilir. 492 bin imparatorluk sikkesi var hesapta. Başka neler var? Altın seferden kalan kullanılmamış. Akik var 609. Prizmatik kristal var. Biliyorsunuz bunlar temalarda işe yarıyor. Şöyle bir genele baktığımızda kaynak eksik ama dayanıklılık yani çok sağlam dayanıklılık var hesapta şu anda. 4293 tane dayanıklılığı var. Hız, iyileştirme gayet iyi. Savaşlarda çok önemli çünkü demircilik de var. Eğitim aşırı hız yok ama şu 30 günün altında da inşaat var sadece hızı olan. Yoksa eğitim falan var. 50 günde çok bu arada arkadaşlar normal bir oyuncu için. Yüksek şeyler bunlar. Buff'lara baktığımızda kapasite 15, 15, 13. Eğitim kapasitesinde artış 3 tane. Saldırı bonusu %30 bonuslu olan 33 tane. Değerli bu arada arkadaşlar bunlar. Parayla satılıyor normalde. Savunma 33 tane. Almış yani bildiğiniz almış bunları. %10 saldırı hani yine temin edersin etkinliktir şudur budur ama bunlar değerli para eden şeyler gerçekten. Kalkan 24 saatlik var, 8 saatlik var. Şöyle bakıyorum ışınlanma şeylerini merak ediyorum. Kaç tane ışınlanma var? Üh, 100 tane yeniden konumlandırıcı, 156 tane de toprak limitli yani ittifak topraklarına ışınlanabiliyorsun. Çok fazla. 1841 magma kristali var. Keşke şuradan kendime transfer edebilsem. 1841 ne ya? Abi bu ne? Adamın artık basacak şeyi kalmamış. Elinde kalmış. Bu neydi? Bu da işte harika şeylerin Oha! Oha! 673 bin dövme kiti. Beyler bayanlar 673 bin dövme kiti var hesapta.
Şaka gibi ya. Abi bu nasıl bir şey ya? Ya işte bak, artık dövecek bir şey, yani geliştirecek teçhizat kalmamış ki adamın elinde. Bakayım teçhizata da bakayım, merak ettim şu an. Bas baba, bunları bas işte durduk yere. Yani can sıkıntısına 673 bin ne ya? Atıyorum şunun bir tanesini sıfırlamaya kalksan zaten kaç istiyor bak. Ne kadardı bir tanesini sıfırlamak? Ha, çıkart diyor. Üf, dışarıda komutan. Gerçi yine çıkartabilirim de. Bakmıştık bunlara. 60 bin falan. Yani 10 tane teçhizatı adam rahat bir şekilde 80 level yapıyor. Öyle söyleyeyim size. 10 tane teçhizat dediğinde bir kahramanda 4 tane var. 2 kahraman, 2,5, 3 kahramanı neredeyse dolduracak, fullleyecek ya. Mücevherlere zaten baktık. Yüzüklere de baktık. Bakmadığımız bir şey kaldı mı? Temalarına bakalım. Yani yordu beni ya bu hesap. Yordu. Bakayım şuradan bir bakacağım önce. Sonra diğer yerden bakacağım. Sevgililer Günü teması yok ki. İstese şuradan bir tane çekip alabiliyor. Şu kale temaları yok. Sohbet balonlarından şunlar yok. Ya tabii o da ne yapacağım diye almamıştır. Adam şeyleri almış hep. Burada olmayan morları kullanıyor. Yani daha güçlülerini kullanıyor, daha iyilerini kullanıyor. Şuradan bakalım, gösterelim. Hatta bir de şuradan da bir bakalım. 1001 gece %2 veriyor arkadaşlar. Daha fazla biliyorsunuz. Bu var. Orman fısıltıları. Fairy'in sonbaharı var. Kanatlı Pegasus var. Jüpiter'in kanatları var. Hasat günü var. Yok edici Mios var. Deniz Fatih var. Uçurum Lord'u var. Yani ne yok? Bu zaten gelmedi. Bu yok. Bu yok. Bu. Zaten şunu da niye alsın ki bir insan? Ama işte puan için, güç için alıyorsun. Bu. Bir de bu yok. Temalara baktığımızda, birlik temalarına, ebedi çiçek fullenmiş. Burada şu üçü yok. Bir tane var. Şu çok havalı da işte, bunu zaten şeyle alamıyorsun. Ebedi çiçek zaten arkadaşlar destansı. O yüzden şu kırmızılara göre daha güçlü. Rüzgar efsanesi de aynı şekilde daha güçlü. Var. Okyanus var. Bahar Festivali var. Fullenmiş. Buzul Viking var. Odin'in Vahşi Avı birlik seti de mevcut. Bu da çok havalı. Yani birlik temalarında hepsini almış. Bir tane şu hariç, Sevgililer Günü. Bir de bunda 3 tanesi eksik. Bunu da yok diyebiliriz. 7 tane var ama neredeyse. Ünvana baktığımızda Sarsılmaz Çaba, Kızıl Lord, Gerçeğin Dokunuşu mevcut. Rozet seviyesi ne alemde? %3'e gelmiş. Sohbet balonu, Hilal'in çağrısı var. Altın dansçı var. Adı hazinesi var. Bu ada hazinesi nereden çıkıyordu ya? Yorumlarda buluşalım. Diğerleri yok. Şimdi esas yerden bir bakalım. Ne alemdeyiz? Seviye 4 efsanevi toplayıcı. Galeriye bir bakalım. Fullenenler var mı? Yok. Hep yarım yarım birazcık bırakılmış. Mesela şuradan göğe uçuşla, ki alınabilir bu. Şu an şeyi var. Aki var. Yetiyor. Bununla mesela burayı tamamlayıp şunu da açmış oluyor.
Artı birlik kapasitesi 350 kazanıyor. Ben kendisine de ileteyim. Okyanusun gizli hazinesinde şunlar eksik mesela. O yüzden şey yok. Bu ikisi eksik. Üçü eksik zaten. Buna baktık. Burada Perili Kale ile çerçevesi yok. Kale ile çerçeve yok. Bunları da alsa var ya bu hesap uçar gider yani. Yuh yani. Bunları alsa bir de birlik kapasitesini ben düşünemiyorum şu anda. Gerçekten abartı bir seviyeye çıkar. Antik tılsım mesela bunu da alabilir şu anda. 200 birlik kapasitesi artar. Yani güzel. Hesap güzel. Bir şey diyemiyorum. Tema biraz daha geliştirilebilir ama işte o da biraz daha böyle artık ileri işin şeyi kalıyor. Şuraya bakınca. En son aşama plan. Unuttuğum bir şey var mı? Şöyle bir gücünü de bakalım. Nereden ne geliyor? Videoyu bayağı uzattık. Yoruldum. Yordu bu hesap beni. Çok güzel bir hesap. Benim olsun derdim yani. Gerçekten derdim. Bu hesabı kaça alırdım? 184. Birlik gücü 15 milyona yakın. Yani buradan çıkarttığım şey şu. Kuru asker basılmış bir hesap değil. Bina 34,6 milyon. Teknoloji 59 milyon diyebiliriz. Kahraman 58,6. Kale tesisi 14,9. Tema 2,1. Sizce bu hesaba ne kadar yatırılmıştır? Ya da şöyle soralım. Sizce bu hesabın değeri nedir? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Sıralamada da kale şu şekilde. Krallıkta ikinci, Erdem'de de üçüncü sırada bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.